Türkiye'ye taşınmadan önce her şeyi araştırdım. Hapse girmemek için ya da yanlışlıkla evlenmemek için. Evet, çok YouTube blogger diyor ki o seksik bir şey Türkiye'de. Evet, ben hep önceden hazırlanırım. Risk yönetimi, tarih, yasalar, kültür, her şeyi izledim. Ama en mantıklı şey YouTube bloggerlere göre neydi biliyor musunuz? Küfür öğrenmek. Evet, küfür. Çünkü herkes diyordu ki Türkler çok duygusal. Kavga edebilirler. Hazır ol. Ben de düşündüm tamam. O zaman bana acil savaş Türkçesi lazım. Ben merhaba öğrenmedim. Ben şöyle Türkçe öğrendim. İki şoför yolda kavga ediyor. Online kurs beni tatile hazırladı. YouTube kavgaya. Ben düşündüm tamam neden olmasın. Bugün konuşalım. Türkler ve Ruslar nasıl kavga eder? Ve fark ne? Hangisi daha sağlıklı sizce? Sizin için bir hikaye var. Ben nasıl kavgada yaşadım birazdan anlatacağım. Ama önce benim kanalda yeni insanlar için merhabalar. Elena ben. 1,5 yıl İstanbul'da yaşadım ve çalıştım. Türkçe öğrenmeyi başladım ve hala öğreniyorum. Şimdi Karadağ'dayım. Bu kanalda Türk kültürü yabancının gözüyle anlatıyorum. Hadi bakalım. Ben çok pratik insanım. İyi günler neden öğreneyim? Önce hayatta kalmak lazım. Ben 10 tane küfür öğrendim. Ve ambulans çağırın lütfen. Doğru telaffuzla, doğru tonla. Ben kavga edebilirdim. Aksanla. Anne eğer izliyorsan bu sadece araştırmaydı. Ben hazırdım. John Wick gibiyim. Ama kartlarla. Ve biliyor musunuz? Gerçek bu 1,5 yıl İstanbul'da hiç kullanmadım. Hiçbir tane. Bir kere çok istedim ama o başka hikaye. Ama ben 3 kelime öğrendim. Evet, tamam, abi. Ve bu 3 kelime problemlerin %90'ını çözüyor. Abi sihirli kelime gibi. Ne diyeceğini bilmiyorsan abi de. Herkes rahatlıyor. Sen de artık yabancı değilsin gibi. Pekala. İlk haftalar İstanbul. Emre ile alışveriş gidiyoruz. Emre benim iş arkadaşım. O çok sakin, çok kibar, neredeyse melek. Ben düşünüyorum her şey normal. Bloglar abartıyor. Kesinlikle abartıyor. Sonra otoparkta Canlı Türk dizisi. 2 adam bağırıyor çok yüksek sesle. Ben düşündüm. Ambulans, polis, itfaiye hepsini çağırayım mı? Telefonu aldım. Emre gerek yok. Emre kavga edecekler. Emre sakin ol. Birazdan geçer. 10 dakika sonra sessizlik. Arabaya binip gidiyorlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Onlar gitti ama benim stres kaldı. Ben hala şoktayım. Emre çayını içmiş, yemek yemiş, annesini bile aramış. Ben sadece ne olduğu anlamak istiyordum. Rusya'da da kavga farklı oluyor. Bazen tabaklar uçar, bazen bir annesine gider ama ben kendi gördüğümü anlatıyorum. Genelde kavga sessiz, dışarıdan çok sakin. Ama içeride her şey hatırlanıyor. Sen anlamazsın bile kavga oldu. Ama sonra bir gün hatırlıyor musun o günü? Ben de böyleydim. Yıllarca yeni davranış öğrendim. Neyse, İstanbul, ofis, toplantı. Herkes orada. Büyük proje. Atmosfer, final maçı gibi. Bir kişi konuşuyor. Yüksek sesle. Ben düşünüyorum. Yine stres geliyor. Kafamda ambulans çağırayım mı? Sonra
Herkes aynı anda konuşuyor. Biri kapıyı çalıyor. Ben istifa etti. 5 dakika sonra kahveyle geri geliyor. Tamam, toplantı bitti. Karar yok. Ben çıkıyorum. Herkes bana bakıyor. HR beni panikte arıyor. Sen bu projeyi yönetiyorsun. Ben dışarı çıktım. Nefes aldım. Döndüm. Yazıyorum. Hadi konuşalım. Cevap hayır. Sonra herkes bana WhatsApp'tan yazıyor. Hepsi benimle kavga ediyor. 2 saat sonra biri yazıyor. Konuşalım mı? Ve o anda artık ben. Hayır. Akşam onlar benim iş odaya geliyor. Çay içelim mi? Ben 1 dakika az önce ne oldu? Ama biz gidiyoruz. Çay içiyoruz, gülüyoruz. Projeyi konuşuyoruz. Ve sonunda anlaşıyoruz. Ben oturuyorum ve düşünüyorum bu neydi şimdi? Ben İstanbul'da 1,5 yıl yaşadım. Ve anladım. Kavga son değil. Bazen yüksek ses savaş değil. Çünkü her şeyi söylüyorsun ve o bitiyor. Ama Rusya'da sessizlik her zaman huzur değil. Bazen sadece bekleme. Türkiye'de 1 saat sonra çay içiyorsun. Rusya'da 1 saat sonra da çay içiyorsun ama genelde yalnız. Türk eşle kavga edince ne yapmalıyım? Tavsiyeniz var mı? Yorumlara yazın, konuşalım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atın ve kanala abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.